Annenle babana dair birlikte nasıl bir fotoğraf var gözünün önünde? Yaz sürecin nasıl geçti? Özlüyor musun onları? Özlüyorum zaten. Bunları seni hun etmek için Yo yo, sormuyorum. hayır, Hassas hayır. olduğun konular ama hepimizin bu Hep şeyleri var ya. ya var hepimizin, Birlikte çok ortak paylaştığımız herkesin hissiyatlar, yaşayacağı hadiseler. şeyler, Evet. yaşayacağı olaylar. Kimse bundan Herkese Allah gecinden muaf versin, o değil ayrı. yani Tabii, hayatta. tabii. Rüyalarıma giriyorlar Ahmet. Giriyorlar mı? Evet, giriyorlar. Babam hep giriyor. Annem de giriyor. Ama önce baban galiba. Evet, babam hep yıllarca rüyama Bu gelir. kızlar ve babaları, Evet. babalar ve kızları. Ona rüyamda sarılırım, öperim, işte ağlarım, muhabbet ederim, sohbet ederim. Ya uyandığın zaman ne halde oluyorsun? O rüyalar çok gerçek oluyor ya. Evet, Yani evet. Çok gerçek ama sanki böyle özlemin bir kısmı da sanki giderilmiş oluyor. ha, birazcık. Birazcık sanki, evet, onun tekrar sesini duymak. Annemi çok yeni kaybettim tabii. Evet, gördüm annemi de rüyamda. Ama annemle hayatımı çok uzun paylaştım ben. Evet. Annem Evet. hani ileri yaşta vefat etti. Çok paylaştığım için onda bir Eksikler doyma az durumu orada. Babanla oldu. daha Ama eksik kaldı. babam 26 yaşındaydı. Yani. Çok erkendi, yaş olarak da erkendi. Babam 66 yaşındaydı vefat ettiğinde. Sanki biraz işte o doymamışlık hissi babamı daha çok özlüyorum. Hala bu kadar başarılı, bu kadar mesleğinde, işinde oturmuş, sevilmiş, beğenilen bir insan olarak şeylerin var mı? Kaygıların, geleceğe ilişkin korkuların var mı? Annelik var bir de işin içinde tabii. Evet, Oğlunu anne büyüttün aslında sen. Şu anda büyüttüm. Japonya'da yaşıyor değil mi? Japonya'da artık Yazılımcı Mustafa yazılımcı mezun oldu o da oldu. bu ayın Hayırlı sonunda. olsun. Teşekkür ederim. İşte orada hayat kurmaya çalışıyor kendine bir iş arayışı içinde. Dur hemen oğluna gitme oğlan dedim diye. Senin korkuların var mı diyorum hala. Demek ki Yani tek korkum korkun oğlumdan oğlun yana. tabii ki o yüzden. Oğlumdan yana hemen odaklandım. Korkularım, ya insan işte yaşlandıkça korkuları biraz artıyor sanki. Sanki ne bileyim oğlumu çok erken bırakıp gitmekten korkuyorum mesela. Hani ölümden bu açıdan korkuyorum. Biraz daha o da beni yaşasın Şu anda istiyorum. oğlun kaç yaşında? 29 yaşında. Ya bir 10 sene daha Hayır canım 10 değil 20-30 sene daha zaten inşallah Ay birliktesiniz de. inşallah. Yani kendin için kork, oğlan için kork. Oğlan O diyorsun bu çağın bir en iyi sene sonra işlerinden birini yapıyor. biz Zaten biz Japonya'da bir yaşıyor. sene sonra unutur. Yok canım öyle bir şey. Yok, o da bana çok düşkün. Dün konuştuk hatta böyle ona bir teşekkür etti. Anneciğim senin sayende işte geldim okudum teşekkür ederim diye. Yani değer bildiği bir şey çocuk. Evet. Ee, Korkularım var. var Var. söyle. Var korkularım. Ee, Ya işte çok sevdiğim insanların ölmesinden korkuyorum. Yani onların yani artık kayıp duygusu yaşamak istemiyorum. Hani artık daha fazla duygusallaştım ve bu duygusallığın daha da fazlalaşacağından korkuyorum. Artık olanlardan, duyduklarımdan, insanların başına gelenlerden dolayı çok korkum var. Artık yani bir sürü şey yaşanıyor. İnsanların başına bir sürü şey geliyor. Kazalar, Biraz olaylar. dünyanın halinden mi Dünya, korkuyorsun? aynen dünyanın halinden korkuyorum. Daha çok artık kötü şeyler olacak diye korkuyorum. Artık çünkü bizi psikolojik olarak da sanki oraya bir yönlendirme veya çok etki altında Kötü bir şeye kalıyoruz. hazırlıyorlarmış gibi bir hava Sanki var değil mi? evet kötü bir şey Bu arada hazır. biz dünyanın halinden diyoruz da dünyanın halinde bir şey yok. Dünya fıstık gibi. İnsanlığın Evet, halinden evet, herhalde. evet tabii ki insanların halinden. Halinden Ozon bu. tabakası bile yeniliyormuş kendini artık herhalde. Öyle bir haber Yenilen okudum. tabii ozon tabakasını biz mi yaptık ki biz delelim yani neticede bir yerde Evet. en azından bizi silip bu yeryüzünden toparlanacaktır diye Aynen düşünüyoruz. toparlanacak. Peki Servetciğim, en büyük hayal kırıklığını sorayım mı? Çocukluğunda kurduğun en büyük hayal neydi belki oradan hareketle? En büyük hayal kırıklığım, çok büyük hayal kırıklıklarım olmadı. Olmadı. Ne güzel. Çok büyük hayal kırıklıklarım olmadı. Eee, Ya hayal kırıklığı ne bileyim bir şeyden çok beklentiniz olduğunda.
onun üzerine çok anlam Sınırlı mı yüklediğimizde tutuyorsun şeylerini? oluyor. Ölçülü mü tutuyorsun Ya, beklentilerini? ölçülü tutmasam da sonradan anlayabiliyorum bazı şeyleri ve bu hayal kırıklığı olmaktan artık çıkıyor. Uzaklaş. Güzel. Bunun üstüne giderdim aslında da. Git Evet. git. Peki genel olarak yani kardeşlerinle görüşüyor musun? Hepsi sağlar mı inşallah? Büyük abimi Kalp. kaybettik. En büyük abini En mi büyük kaybettin? abimi. Hala 5 tane daha var. Evet, 5 tane daha var. Bazılarıyla daha yakınım, bazılarıyla daha uzağım. Öyle oluyor değil mi zaman Evet, içinde? evet zaman Bir de içinde. yaş farkı çok aralar geniş olunca o Gerçekten, kaçınılmaz oluyor. Evet, çok gerçekten öyle haklısın oldu. bunda. Bu çok ailede var ve çok da Gerçekten. yadırganacak bir şey Evet, değil. evet, Ama birinin başına bir şey gelse hemen evet, bir araya gelirsiniz, o evet. ayrı Ya değil her mi? aile kendine göre özel. Evet, Hani hiçbir evet. şeyden de her aile muaf değil yani. Aksini iddia etmek de hem gerçekçilikten Kesinlikle, uzaklaşmak o. Nesnel bir şey değil yani kesinlikle. herkese Evet, aynı derecede ilgi duymak. Peki senin tek bir evliliğin oldu. evet. Çok da sevdiğimiz bir meslek büyüğümüz diyelim artık. Ya çok yaş farkımız vardı değil mi Cemil'le bizim? 49'lu. Çok varmış. Evet, evet. Benden de 20 yaş büyüktü 20 zaten. yaş büyüktü. Cemil Özbayar iyi bir oyuncuydu. Çok çocuk adamlardandı. Yanlış söylemiyorum Evet, değil mi? evet, Çocuk evet. adam diyebilirim. Çok duygusaldı. Çabuk duygulanırdı, çabuk öfkelenirdi, çabuk kızardı, çabuk vazgeçerdi. Kırardı, hemen özür dilerdi çünkü üzülürdü filan. Yani böyle roller coaster derler şeylerde böyle Çok oyuncakta iniş çıkışlı çıkışlıydı duygusu. nasıl geçti evliliğin? Ne kadar sürdü? Ben biliyorum da yine de söyleyeyim. Sonra bir şey daha soracağım tabii. Cemil'le biz tanıştığımızda ben öğrenciydim. 4. sınıftaydım Bodrum'da mı Yok, tanışmıştınız? Ha, konservatuvarda tanıştık. konservatuvarda tanışmışsınız. Ha O sen tabii ben konservatuvardayken. konservatuvardaydım. O da geliyordu bazı çalıştırdığı sınavları, öğrenciler oluyordu. Eee, Burak Sergen'le o zamanlar Yakın yakın arkadaşlarınız. Burak arkadaştılar. biraz daha küçüktür Evet, tabii evet ondan. küçük. Onunla böyle okula gelip Burak'ın da o zamanki eşi Pamela Evet. okuldaydı. Onu ziyaret. Spence miydi? Evet. Ben de kantinde oturuyorum. Bizim çaycımız İzzet amca vardı, rahmetli oldu. Cemil orada çay içiyor falan. Cemil dedi işte çok dedi be kendini bırakmışsın dedi böyle sakal İzzet abi bırakmışsın. mi Evet söylüyor? evet evet Çaycımız evet söylüyor evet. yani. Ne bu halin? O da dedi ki ya 19 yaşında sevgilim mi var? Niye kendime bakayım gibi falan böyle bir Aa şey. sana mı laf atıyor orada? Ha, ben İzzet abi de döndü bu kızı vereyim sana dedi. Ben böyle oldum. Ne oluyor ya? İzzet abideki gevşekliğe de bakar. Ne oluyor falan. Yok ben dedim Cemil abi bizim işte ustamız çok hayranlıkla seyrediyoruz falan. Oradan bir şey yaptım. Bütün oğullarım oynuyor. Ustamız hayranlıkla seyrediyoruz mu? Ne diyeyim ya? Tabii canım ne O diyeceksin? anda. Ha, tabii ki tabii ki. Bir de korkuyoruz yani ondan. Sonra ne oynuyorsunuz siz dedi. Rahmetli Asuman Korat bütün oğullarımı koymuştu. Evet. Orada ben anneyi oynuyordum. Arthur Miller'ın bütün oğullarım. Siz ne anlarsınız Arthur Miller'dan dedi. Onun bir şeyi vardır Ona ya. kalırsa hiçbirimiz hiçbir Hiçbir şeyden şey anlamazdık anlamıyor. zaten. Bir tek o anlardı. Yani öyle tabii o hayranlığın getirdiği bir aşk, ilgi. Ondan sonra o da çok bana düşkünleşti. Yani bir sıcak, yakın bir ilişkimiz oldu. Ondan sonra işte evlilik. 94'te mi evlendiniz? 94'te evlendim. 96'da oğlan geldi. Oğlan geldi. Fakat tabii işte olmuyor bazı şeyler. Emek verdik ama onun tabii karakter ve hayatı çok iyi yönetememesinden gelen zorluklarla Çok renkli ve zor bir adam. zor bir adamdı ve bitirmek zorunda kaldık ama ondan sonra Olur. hep Saygılı bir görüştük. ilişkiniz Hep oldu. görüştük. Oğlan vardı. Birlikte tatillere gittik. Mustafa ismini o mu koydu, sen mi koydun? Mustafa'yı o koydu. O koydu çünkü o sırada ne oynuyordu onu da söyle. Ben biliyorum bunların hepsini. Bir tarihi Osmanlı oyunu oynuyordu. Hatırlıyor musun? 4. Murat Ha, oynuyordu. öyle bir şey. Öyle bir şey. O padişahlardan giderdi Evet evet isimler. evet evet Mustafa. Mustafa o nedenle Evet. kondu. Düşkündü de o işlere birazcık. Çok Alaturka seviyordu. görünüşlü. Çılgın. Özlüyor musun zaman Cemil'i zaman? de rüyamda Cemil'i. görüyorum. Ha. Bana hep rüyama geliyorlar yani Geliyorlar. gidenler. Peki niye bir daha hiç evlenmedin Servet? Hadi. Yani bu hiçbir yerde yazmayan bir soru ama şimdi ben Ya böyle dostluğumuza istinaden beni soruyorum. alıp kapıp götürecek bir erkek çıkmadı diyeyim.
ekran başında şu anda söylenenleri duymanı isterdim. Benim burada söylemeye şeyim müsait. Sonra söyleyeyim. Bak yukarıda rejide bir ooo demişler yukarıda. Nasıl Valla olmadı ya? Bir tane de mi adam yok ya yani? bir de ya Ahmet Çok kolay oğlum adam bulunmuyor ama bu kadar da mı yok yani? ya tabii ki oldu hani uzun süreli ilişkilerim. Ama Ee, evliliğe Evlilik çünkü oğlum küçüktü. tabii o da Cemil var. hayattaydı o zaman tabii. Şimdi başka biriyle evlenip o sanki hani bir aileyi çalmış, bir aileyi mahvetmiş gibi olacaktım. Yani bir başka erkekle çocuğumla ben yaşayınca Cemil ne hissedecek diye düşündüm. Fazla empatiyim bende. Onu üzmemek istedim. Çok da ihtiyaç da duymadım açıkçası. Bir tatlılık var bu söylediğinde. Biraz bir gariplik de var. Her şey bir arada. Umamili bir cevap verdin yani buna. Her şey var içinde. Peki şeyi sorabilir miyim? Mustafa'dan sonra yani anne olduktan sonra insanın bir kadın oyuncunun oyunculuk macerasında bir kırılma, bir değişme, ileri geri ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Bunu ben çok hissetmedim açıkçası bir değişim anne olduktan sonra ama tabii ki hayatımda hissettim. Daha fazla insanlarla, annelikle, duygularla, yaşanan şeylerle empati kurmaya başladım. Hayata karşı daha hassasiyetim arttı. Tabii ki bu oyunculuğuma etki etmiştir. Ama benim fark ettiğim bir Öyle şey bir olmadı. evet, anladım. Güzel. Tamam yani o kadar da büyütmedim ben Evet, diyorsun. evet. Peki Mustafa ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu anlıyorum Hı bütün hı. bunlardan. İşte Japonya'da yazılım bu sene bitiyor bir ay sonra filan. Sen anne olarak kaç puan veriyorsun kendine? Birazcık babasız büyüyen evladın için. Yani Cemil'in vefatından sonra demek istedim. Yoksa Anne varken olarak ilgiliydi çok biliyorum oğluyla. kaç üzerinden vereceğim anneyi puan olarak? 10 10 üzerinden mi? üzerinden. 7 diyeyim. Çok iyi. 7 diyeyim. Çok iyi. Çok iyi. 7 Yok. nedir? Ya yok. İyi bir Sen annelik yaptığımı düşünüyorum. düşünüyorsun. Evet. Eksiklerim olmuştur, hatalarım olmuştur. Muhakkak bazen düşünüyorum acaba daha mı fazla ilgilenseydim? Ama işte çok zor bir meslek de yapıyoruz. Valla Turnelere ben götürdüm şundan onu. eminim sizin hayatınızı bilen, biraz uzaktan da olsa takip eden birisi olarak. Cemil şimdi burada olsaydı gök gürültüsüne benzeyen sesiyle 10 numara derdi. Evet, Ondan hiç kesinlikle. kuşkum yok. Sen kendine Kesinlikle. acımasız bir puan verdin. Peki yalnızlık sana ne anlatıyor? İleride bir gün hayatı yalnız yaşamak zorunda kalmaktan korkuyor musun diyeceğim. Zaten ne korkacaksın? Yaşıyorsun. Evet, şu anda yalnızım. Yani yalnızlığı daha yeni yaşıyorum. Tabii Mustafa Japonya'ya gittiğinden Gittiğinden beri. beri. Dördüncü yıl galiba değil mi? Evet, 4. yıl. Yani hoşuma da gitmedi değil. Yani belli bir yaştan sonra da büyük bir Çok mutluluk büyük bir dersek lüks. kötü de örnek Yani olmayalım şimdi ne diyelim yani. yani akşam ne yiyeceğiz, ne yedireyim çocuğa Dertleri yok. dertleri yok. Hani sen 2 lokma yiyip bir şey geçiştirebiliyorsun her şekilde. Ama süre gelen, uzun sürecek bir şey olabilir miden de korkuyorum Ha, açıkçası. bu hep böyle Bu gitmesin. hep böyle gitmesin. Yani ya yalnızlıktan korkarsam, ya Peki o yalnız kilidin anahtarı zaten senin cebinde değil mi? İstediğin zaman açar, istediğin zaman kapatırsın. evet, ama artık hani hayatıma yani insanlardan, erkeklerden de biraz artık çekinmeye başlıyorsun. Çünkü artık ilişkiler Kibarca mı söylüyorsun bunu? Çekinmek değildir o. Ne nedir? elin elin herifiyle ne uğraşacağım gibi bir şey Yani mi oluyor yani? ilişkiler şöyle oluyor Ahmet artık yani insanlar birbirine yüklerini veriyorlar. Yaslanıyorlar. Herkes birbirinden bir şey istiyor. Bir şey isteyerek, bir şey elde etmeye Alma üstüne çalışarak. mi kurulu Alma genelde? üstüne kuruluyor. Yani ben hayatımda Devir de öyle bir devir sanki evet değil mi? alma Almak üstüne hiçbir marifet şey. sayılıyor galiba. Vermenin Evet, fazileti evet. unutuldu. Vermenin fazileti unutuldu. Bir de insanlar sorunları artık tek başına çözemiyorlar da. Evet. Öyle bir Doğru yetişkinlik de o da var. yok. O da var. Yok yani erkeklerde öyle bir yetişkin, yani kadınların da bazılarında yoktur. Yetişkin olmayı ve sorunları kimseye yansıtmadan yansıtabileceğin şeyler vardır tabii ki. Yardım isteyeceğin şeyler ama hani genelde sorun çözemeyen insanlar haline geldik. Ben de hani yük olmadım kimseye, yük aldım ama artık almak da istemiyorum.
Artık dinlenmek istiyorum. Kendine vakit ayırmak Evet, istiyorsun. dinlenmek istiyorum. Geziyor musun? Ben çok gezmeyi seven bir kadın değilim. Evcisin. Evciyim, evet, Gece evciyim. hayatın zaten yok galiba. Yok, hayır. Yani benim evim olsun, dünyanın her yerinde yaşarım. Evet, yani Nereye çünkü benim bıraksan benim yeter. evim benim Bana göre bir memleketim ev. oluyor yani. Öyle bir duygu yaşıyorum. Kaplumbağa şeysin sen. Güzel. Peki çok kısa söyle. Bütün bu anlattıkların çerçevesinde yalnızlık bir tercih mi yoksa bir savunma biçimi mi senin için? Ne tercih ne de savunma Savunma biçimi biçimi. başıma gelen bir şey. Evet, bu böyle oldu diyorsun. Başa gelen çekilir bir Aynen. şey. Aynen. Peki, Başa gelenleri çekiyoruz zaten. peki. İlk aşkını hatırlıyor musun Servet? İlk aşkım evet ilkokuldaydı. Sana ne yapmıştı o aşk? Ay çok yakışıklı bir çocuktu. Böyle beyaz tenli sarışın falan. Cemil de çok yakışıklıydı. Sen yakışıklı seviyorsun. Yani ne bileyim öyle Allah oluyor. bizim gibi çirkinlere Ya kolaylık Ahmet versin. sen de ya. yakışıklısın. Şimdi bak burada Sağ ol, sağ ol. şimdi Sağ ol. Geç flört konuyu. etmeye başlayacağız. Aa diyecekler ki Sonra evet diyecekler ki evet. Ahmet ve Melis Hanım'a mesaj gönderiyorlar ikisi Abdullah ve diyecekler. Asude. Evet. Şimdi o zaman da yani hiç tanımadığım, onu görünce çok heyecanlanıyordum. Çocuğu ilkokulda. Bir şey olmadı mı? Yok Konuşmadın mı? olmadı, platonik. Uzaktan. Uzaktan. Yani ikimiz de çocuğuz, ne yapabiliriz Uzaktan ki? sevmek döneminin insanlarız ya Evet bizim. evet. Bu arada göğsümü gere gere yani göğsünü gere gere sen söyleyebilmelisin. Ben üstü kapalı söyleyeceğim. Bizim aramızda çok fazla yaş farkı yok. Evet. Bir sana bak, bir bana bak. Estağfurullah. Buzdolabında yatıyor gibisin geceleri. Ya Ben Ahmet, de hayır. taşta yatmışım Hayır gibi. sen de çok değişmedin, bir şey söyleyeyim mi? İfaden hiç değişmedi. İfaden, Evet evet. hepimizde çizgiler bir şeyler oluyor Çok ama nazik söyledin. İfaden hiç değişmedi. Ahmet ama ifadesi gençliğiyle alakası olmayan insanlar var. Çok evet. değişiyor. Ben bunu görüyorum yani. Benim içimden o genç Ahmet bakıyor bazen ama Evet, sen komple genç kaldın yani her şey. Değil mi? Mustafa diyor Nefis. ki anne orta çağda yaşasaydın bu kadın niye yaşlanmıyor? Cadı herhalde Cadı bu. derlerdi. Yakarlardı senin diyor. Yakarlardı. Çok doğru söylemiş. İlk aşkın ismini hatırlıyor musun Platonik'in? Ahmet. Hayda. Gerçekten. Bak bu program sıkıntıya yol açacak. Bizim seyirci de aman diyeyim ha. Özge bizi paralar. Özge gelir bizi basar paralar. şimdi stüdyoya. Basar. Peki bitti birinci hikayemiz. Ha, çok Şimdi güzel. bundan bir tane daha yapacağız. Nasıl, Tamam. memnun musun? Çok güzel gidiyor Tamam. valla. Nasıl Memnun değilse geçti? hemen değiştirelim ortamı. Dekoru bile Ay değiştirebiliriz. harika valla. Keyifli Peki çok. ikinci hikayemizin ahiret soruları. Kadın olmak ne demek? Nedir kadın? Kadın olmak zaten bir kere her türlü tehlikeye, her türlü riske açık olarak dünyaya gelmek demek. Bir hedef tahtası olarak gelmek demek. Kadın olmak o eksikliği yaşayacak olman demek. Hayatında doğumundan ölümüne kadar. Çünkü Ona mahkum olmak demek. mahkum Kaçınılmaz. olmak demek ve bunun mücadelesini verecek olman demek. Annelik gibi zaten eğer bir şey yaşayacaksan o ayrı bir mücadele, o ayrı bir kahramanlık. Kadın olmak korkmak demek. Nelerden? Tehlikelerden, Yanlış anlaşılmaktan. yanlış anlaşılmaktan, yargılanmaktan. yargılanmaktan, şiddete uğramaktan, güvendiğim biri tarafından istismar edilmekten, yorulmaktan, Karşılığını alamamaktan. Yorulmuşsun da. yetişememekten korkmak demek. Yani her alanın kahramanı olmak zorundasın. Çok güzel söyledin. Eğer ki hayatı ciddiye alıyorsan ve hayatı tam olarak yaşamak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bundan vazgeçen kadınlar da vardır belki. Mücadele etmekten veya bu zayıflığı kabul etmiş olmaktan. Ama ben inanıyorum ki çaba ve vazgeçmemek, sonucunu alamasam bile hayatta bu süreç önemli. Çok güzel cevap. Peki Servetciğim tutku nedir? Mesela şunu soruyorum bilhassa. Tutku böyle ağır ateşte pişen bir şey mi? Yoksa mesela ansızın patlayan bir şey mi? Her an başına gelebilecek bir şey mi? Bir şeye tutku duymak, tutkulanmak. Yoksa böyle biraz yavaş yavaş.
Bence hem yavaş yavaş başlayan ama böyle ateşlendiği noktalarda olan bir şey. Parlayan öyle mi? Bir de tutku senin çabanla olacak bir şey değil. O zaten içinde olan bir şey ve açığa çıkıyor. Yani bu herhangi bir mesleğe çarpan duygu. yani. Evet, bir çarpan. Benim mesela hani spora olan tutkum vardı. O kendiliğinden içimde vardı. Hani işte jimnastik yapıyordum, atletizm yapıyordum. Çok büyük tutkum vardı. O olimpiyatları seyrederdim, o jimnastikçilere özenirdim. Ama tutku da elinden alınabiliyor bazen. Seninki elden mi alındı? Çünkü ne bileyim bir jimnastik kulübüne gitme imkanım Yok. yoktu. Tabii. Onu destekleyecek bir ailem Doğru, yetişme yoktu. koşulları Yetişme tabii. koşulları. Doğru. Ama hala işte hani jimnastik müsabakalarını falan izlerim. Ama e, tutku uzun süren bir şey bence. Uzun sürecek olan bir Uzunsa şey. tutku olduğuna Uzunsa. karar veriyoruz Evet, değil mi? evet, evet. Yoksa öteki türlü geçici bir heves oluyor. Peki. Senin cesaret tanımın ne? Ha. Benim cesaret tanımım yok olmayı göze almak herhalde ya. Ölümü göze alabilmek. Bir şey uğruna. Evet, evet. Yani insan, hani küçük cesaretlerimiz var yani illa ölümü göze almak değil. Ama gerçek bir cesaretten söz ediyorsak herhalde zarar görmeyi, ölmeyi, yok olmayı göze Çeşitli alabilmek. kayıpları göze Göze alabilmek. alabilmek demek gerçek cesaret. Hayatımızda tabii ki cesaret ettiğimiz bir sürü şey yani saç kesmek bile bir risk almak cesarettir. Onlardan bahsetmiyorum ama gerçekten insanın hayatını değiştirecek cesaretler çok büyük şeyleri göze almak. Ölümü bile diyeyim. Saç kesmek derken İran'ı mı kastettin? İran'daki olayları mı Evet, kastettin? Evet, İran'daki çok haklısın. olaylar. Çok çarpıcı bir örnek de Evet, onun için evet, üstüne evet, gittim. evet, evet. O da Benim işte. kızım da kesti Evet, çünkü saçlarını onu yapmak da işte bir cesaret. Evet, doğru. Küçük bir O da bir şey, cesaret. güçlü bir şey ama Evet. yani saç kesiyorsun sadece ama mesajı çok güçlü oluyor. Aslında bazı yerlerde yaptığın zaman ölümü de göze almış oluyorsun. Evet, Saç evet kesmeyi geçiyorum. özellikle. Evet Çok tabii ki, haklısın. tabii ki. Çok haklısın. Peki, çok güzel cevaplar. İkinci hikayeme giriyorum. Hoşça kal Servet. Tamam. Bu hikayemizi 1977 yılında Şanlıurfa Birecik'in bir köyünde dünyaya geliyorsun. Annem baban tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Sen ve kardeşlerin de işte mümkün olduğu kadar boy sırasına göre aileye yardımcı olma gayretindesiniz. Hareketli, enerjik ve neşeli bir çocuksun. Doğayı ve hayvanları tabii ki çok seviyorsun. Ortamın o. 6 yaşında ilkokula başlıyorsun. Okumayı, bir meslek sahibi olmayı çok istiyorsun. Bu yüzden her derse ayrı önem veriyorsun. Güzel resim yapıyorsun, sesin güzel, şarkı söylüyorsun. Okulda mutlusun, mutlu bir çocuksun. Ailen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, sen resim ve müzikle okulda. Ne olacak büyüyünce? Ne olmak istiyorsun? Ve ne olur sence? Valla eğer Urfa'nın işte Birecik'inde tutkudan bahsettik ya, içimde büyük bir tutku var. resim ve müzikle ilgili. Resim ve müzikle ilgili büyük bir tutku var. Herhalde resim ve müzikle uğraşmazsam e, yaşayamayacağımı düşünüyorum. Şansın ne kadar sence bu çevresel faktörleri de? Evet, şansım çok zor görünüyor ama Urfa'da herkesin sesi güzel, herkesin evet, sesi ama evet, herkes evet, güzel resim yapmıyordur evet, ama evet. bir kız çocuğu olarak E, 6-7 yaşında ne o, o, görüyorsun? o, şu- Ne o, hayal ediyorsun en azından onu o söyle. anda herhalde 6-7 yaşında çok fazla bir hayalim yok. Hayal sürecine geçemedim. Keyif alıyorum, Keyif yapıyorum. alıyorum, yapıyorum, mutlu oluyorum. E, Henüz hayal kurma ve plan yapma aşamasında Da değilim. değil. Peki. Tamam, ilkokul yılların çok güzel geçiyor. Bu yıllarda bir de kitap okuma alışkanlığı üstelik kazanıyorsun. Ve hayal gücün tabii ki gün geçtikçe genişliyor. Bulunduğun dünyada çok mutlusun, her şey yolunda. Henüz kendini belli bir meslekte hayal edemiyorsun tam da dediğin gibi. Ama birkaç ışık yanmış gibi yolu takip ediyorsun. Şimdi 11 yaşındasın. Her şey yolunda giderken senin açından ağır bir kararla karşı karşıya kalıyorsun. Ne yazık ki baban senin okumanı istemiyor ve okuldan alıyor. Yani devam etmeni istemiyor ve okuldan alıyor. Okulda mutluydun, kitaplarla bir dostluk kurmuştun. Resimle, müzikle
başarılı bir şekilde ilgiliydin. Şimdi bütün bunlardan babanın kararıyla mahrum kalacağını anlaşılıyor. Ne hissediyorsun? Babana karşı kırgınlık, kızgınlık var mı içinde? Çok ağlıyorum, çok ağladım. Benim için bu büyük bir kayıptı. Her şeyden, mutlu olduğum alandan, okulumdan, arkadaşlarımdan ve sevdiğim şeylerden uzaklaştırıldım. Uzun süre ağladım, kabul edemedim ve babama öfke duydum. Bunu bana yaptığı için. Bu benim için hayatımın bitmesi gibiydi. Tam dediğin gibi içinde bir nefret beliriyor. Babana karşı kırgınlıkla karışık bir öfke duyuyorsun. Ama sesini de tabii ki çıkartamıyorsun. Annenin babanın günlük işlerine yardım etmek dışında bir seçeneğin zaten yoktu, kalmamış durumda. Doğayla, hayvanlarla baş başasın ama hayvanları otlatırken kitap okuyorsun, müzik dinliyorsun, resim çiziyorsun ve yılların böyle geçiyor, 18 yaşındasın. İyi kötü bu yaşama da adapte olduğunu düşündüğün anda ikinci bir şokla karşı karşıya kalıyorsun. Baban seni evlendirmek istiyor ve birkaç kez görücü geliyor eve. Hayatının kontrolünü bir türlü eline alman mümkün olmuyor. Hep senin hakkında baban karar veriyor. Hayal etmediğin bir hayatı yaşamak zorunda kalıyorsun. Nereye varacak bunun sonu? Bu böyle gider mi? Ya da Gideceğini böyle giderse ne olacak? düşünmüyorum. Hayır, gideceğini düşünmüyorum. Ve benim bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Benim bir çıkış, bir Ne olabilir sence? yani o zaman tabii ki evden kaçmayı bile düşündüm. Yani Urfa'nın Birecik köyündesin. evet ama her Olur şeyi mu? göze Kaçarım. aldım. Yeter ki benim için belki bir ihtimal başka bir şey doğabilir. Ne yapmak üzere kaçacaksın? Çünkü kaçtığın günün ilk gecesi önemlidir. Nerede yatılacak, ne yapılacak, nasıl Herhalde bir yere ortalıkta yalnız sığınırdım. olacaksın? Belki bir devlet kurumuna, belki bir okula, belki birinden yardım isterdim. Belki zorla evlendiriliyorum diye bir yere başvurmayı düşündüm. Ama anneme ve babama ben evlenmeyeceğim dedim öncelikle. Ha, öyle bir itirazım var. Evet, itiraz ettim ama bu da çok zor benim için. Çünkü anne baba büyük bir otorite benim için orada. Tabii. Ama bunu söyledim. Orada ve her yerde. Ve her yerde. Herkes için. Evet, evet. Ama bir çaresizlik var yani. Çaresizlik var. Evet, evlenmek zorunda da kalabilirdim. Çok büyük bir öfke içindesin ama baban çok kararlı. Ve yine çaresizsin. Eve görücüler gelip gitmeye devam ediyor. Anlıyorsun ki evlenmekten başka bir seçenek senin için yok. Ve bir aday sana daha sıcak ve olabilir gibi geliyor. Onunla evlenmeye razı oluyorsun. Hatta bu adaya karşı biraz da heyecanlanmıyor değilsin yani. Onunla bir iki görüşmede güzel sohbetler edip iyi anlaşıyorsunuz. Okuduğun kitaplardan bahsediyorsun. O da sana filmlerden bahsediyor. Bak Urfa'dayız. Kaç senesinden bahsediyoruz. Ya Urfa geri diye söylemiyorum ama sinema Sinema konuşmak. açısından tabii ki. Yani gastronomi maalesef konuşamıyorsunuz. Evet, Yani evet. halbuki o da bir konu ama burada tam senin Tabii, ilgilendiğin şey Batı'da yani. da öyleydi Evet yani. yani aynen öyle. Filmlerden bahsediyor ve çok tabii hoşuna gidiyor bu. Evleniyorsunuz. Günlük yaşantınız devam ederken aslında en büyük eğlenceniz işler bittikten sonra evde beraberce film seyretmek oluyor. Eşin özellikle de korku filmleriyle onlara ilgi duyuyor. Ve sen de onun bu hobisine zaman içinde tutkuyla bağlanıyorsun. Rızan olmadan evlenme fikri sana kötü geliyordu ancak sanırım anlaşabileceğin birine denk geldin. Bu bir şanstır. Üstelik korku filmlerine merak saldın. Ne buldun korku filmlerinde? Korku filmlerimde sanıyorum çocukluğumda korktuğum noktalarda veya ailede çıkan kavgada, gerginlikte kontrol elimde değildi. Oradan kaçamıyordum. Ama korku filmlerini izlediğimde kontrol bendeydi. Ve o korku filminde olanlar bana zarar veremeyecekti. İstediğim zaman da televizyonu kapatabilecektim. Güzel. Korkuya karşı kontrolü elime aldığım noktaydı orası. Gerekirse durdururum, Evet, gerekirse devam etmem evet. Ama falan. kontrolü işte o korkuya Elinde. karşı kontrolü ele aldım. Güzel. Korku filmlerindeki merak duygusu ve gerilim senin çok ilgini çekiyor. Üstelik korktuğunda elini tutacağın bir eşin var. Yıllar geçerken sinema işte biraz önce dediğin gibi o korkuyu yalnız yaşıyordun. Şimdi elini tutacak birisi olması da bir farktır tabii.
Yıllar geçerken sinemaya dair daha donanımlı, daha kültürlü bir hale geliyorsun. Sinema senin için artık bir tutkuya dönüşüyor. Yıllar geçiyor, bu yıllar içerisinde 8 evladınız oluyor. Bir de onları büyütüyor, okutuyorsunuz birlikte. En önemli idealin sen okuyamadığın için her birinin okumasını, çocuklarının, evlatlarının her birinin okumasını sağlamak. Sinema senin için gerçek bir tutku haline geliyor bir yandan bu süreçte. 30 yaşına geldiğinde eşin sana bir hayalinden bahsediyor. Bir korku filmi çekmek istediğini söylüyor kocan. Sana da yapımcı ol, yani ortak yapımcı da sen ol diyor. Şimdi şöyle bir özetleyelim. Okumak istedin, baban seni okuldan aldı. Ama şimdi evlendiğin adam seni karşısına alıp başka bir teklifle geliyor. Ne cevap vereceksin? Hatırlatıyorum. Siz tarım ve hayvancılık yapan bir ailesiniz. Bu işi yapacak cesaret adamda var, sende de var mı? Bende de var sanıyorum. Çünkü zaten korku filmleri hayranıyım. Bir de artık oradaki korkuya ben hakim olacağım. Ben yöneteceğim ya da işte neyse benim elimden çıkacak. Uçuyorum tabii bu teklifine. Ben çok hazırım.